Merhaba, ben Meri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bugün burada uzun zamandır buradaki sukulentlerimi çekmemiştim arkadaşlar. Şimdi onları size göstermek istiyorum. Ve güzelliklerine bakar mısınız? Bakın baby'ler büyüdü. Bayağıdır çekmemiştim burayı. Şimdi de yavaş yavaş sizlere hem onları göstermek istiyorum. Hem de bu videomda bir konuya girmek istiyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Red Rose. Muhteşemliği. Lonely Rose. Bakın Lonely Rose'larda genelde çok susadıkları zaman bunlar kendilerini komple kapatıyorlar arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? İsmi gibi Lonely Rose. Sevgi gülü. Bakın burada Rosy Crow var. Bayağıdır çekmediğim için, daha doğrusu çok yoğunluk var arkadaşlar bu aralar bende. Onun için videolarda da biraz aksamalar oluyor ama yapacak bir şey yok. Hayatımızın şeyleri. Bakın. Dusty Rose'un güzelliği. Süper bu. Baby'lerini büyütüyor. Ve bakın. Bakın şöyle. İnşallah çekebiliyorumdur. Ve bir de şurada bir baby'si var. Tabii ki görebiliyorsunuz mu bilmiyorum. Bir burada, bir de şuradan deneyeyim bakalım. Belki oradan görebilirsiniz. Ve bu Pachiveria'nın baby'leri var. Bakın bir orada var, yukarıda var. Şurada var. Bir de en altta var arkadaşlar. Ama bakın azıcık görebiliyorsunuz. Süper Woman'kini görebiliyorsunuz. Evet, burada Supsosilis vardı. Geçen günü o maalesef gitmişti. Ama olacak gibi Kubit Frost'un yaprağını atmıştım. Bakın o da baby vermiş. Evet, böyle bayağı ben de uzun zamandır buralara bakmamıştım. Sayenizde bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Pulvinata'nın güzelliği ve muhteşemliği benim kovacığım. Bakar mısınız? Çok güzel bu. Evet, en son siz bunun kök çürümesi yapmıştı. Ve ben bunu böyle kovaya diye ekmiştim. Buralara da yapraklar koydum arkadaşlar. Farkındaysanız yumurta kabukları bile daha halen var. Evet, gördüğünüz gibi Pulvinatam çok güzel, mutlu, huzurlu yerinde. Evet, muhteşem. Bir kova Pulvinata saksısı buna. Güneşte arada gelip gidiyor. Ve buraya geçtiğimiz zaman, şimdi bu şeyleri de özellikle çekiyorum ki arkadaşlar, çünkü bu saksılarda değişimler yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim, bunda çok emin değilim. Süper bir muhteşem oldu. Çok güzel bu. Gelene gidene hello diyor. Şurada da sanki bir baby verecek gibi. İki kafalı mı olacak bilmiyorum. Ama dediğim gibi, ama bakın baby'lerine bakar mısınız? Bir burada var, büyütüyor. Bir de şurada var arkadaşlar. Bir de size şöyle baktığınız zaman, bir de buradaki Pachiveria'nın kocaman bir baby'si var. Evet. Bunları tekrar elden geçireyim mi bilemiyorum. Evet, buraya geldiğimiz zaman Ellen muhteşemliği. Bakar mısınız? Arada güneş geliyor. Bu sanırım büyük bir ihtimal arkadaşlar Opalina'nın çift kafalı baby'si. Evet, buralarda böyle. Bu, bence bunu şey zannetmiştim. Hani belki baby veriyordur diye düşündüm ama maalesef o sanırım çiçek dalı. Bu Vera Hinks arkadaşlar. Muhteşem bir tür. Bu çok güzel. Gerçekten muhteşem. Bakın bu da bronze. Bronze ile Vera Hinks'in farklılığını aslında görülebiliyor. Bakın bu böyleyken, yani bunun bu alt yaprakları, ama şunun muhteşemliğine bakın. Bakar mısınız? Evet. Bu taraf böyle arkadaşlar. Bu video biraz uzun olacak ama sizlere bakın, buna bakın. Bu biraz güneşte, bunun kellesini almıştık sizlerle. Ve o ektiğim saksıların son hallerini, yani rainbow, işte özel türlerimin öbür tarafa geçeceğiz şimdi. Bakalım buradan görebiliyorsunuz mu? Bakın arkadaşlar, şu cam önündeki şurayı görebiliyorsunuz mu? Yok, göremiyorsunuz. Bir de orada cam önündekilere bakacağız ama burada da bu sedumu göstermeden edemiyorum. Şunun güzelliğine bakın, renklerine bakın. Muhteşem oldu bu burada. Bu Gilvaret
Evet, susuz biraz sanırım alt yaprakları ama çok hoş. Evet. Burada durumlar böyle. Şimdi sizlerle öbür tarafa geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi muhteşemler. Bu da burada güzelliği işte. Bu marron dedikleri büyük bir ihtimal arkadaşlar. Bu saksıları arkadaşlarım bana hediye göndermişti. Evet, durumlarımız gayet güzel. Ve şimdi geçelim size öbür ekim dikim yaptığım saksıların son hallerini. Evet, şimdi bu alanı göstermek istiyorum size. Bakın, burayı böyle yaptım. İlk etapta şöyle bir göstereyim. Siz bunları zaman zaman videolarda ekim dikim yaparken göstermiştim arkadaşlar. Ama ekim dikim yapılı en azından şöyle bir ay olmuştur arkadaşlar. Bir ay sonraki o ekim dikim videolarından sonraki hallerini gösteriyorum. Burada hiçbir şey yapmadım arkadaşlar bu saksıda. Bu saksım böyle. Opalinayı sadece bu tarafa aldım. Bu şoko dedikleri büyük bir ihtimal bu çiçek sapıdır diye düşünüyorum. Ama güzelliklere şöyle bakın istiyorum. Suyunun yavrusu vardı hatırlarsanız, onu bu tarafa aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada büyüyor artık, minicik ama güzel de tutundu. Şöyle görmenizi istiyorum. Bu Pacheveria'nın Variegata'sı arkadaşlar. Bunu eğer olabilirse muhteşem oluyor. Yani pembeli, sarılı, yeşilli bir şey oluyor ama bilemiyorum. İnşallah bende de olur. Bakın çok da güzel tutundu. Muhteşem oldu ama dediğim gibi. Bakın burada hani size demin demiştim ya arkadaşlar, bakın bunun kellesini almıştık diye. Güneşli tarafta da böyle oldu arkadaşlar. Ama çok güzel gelişmeye başladı. Bu da Koreli türümüz. O saksıda bir türlü olmuyordu. Onun yerini değiştirmiştim ve buraya almıştım. Ama bakar mısınız, yanındaki babysini bile büyüttü. Ve şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Muhteşem duruyor. Bunlar böyle. Bunlar arkadaşım Red Ruby demişti ama gerçekten de çok güzel oldu. Suyunum burada. Bakın her tarafı baby'li. Çok güzel oldu bu. Maşallah maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar lütfen. Evet. Burada ellen orada küçücük, çok dardı onun yeri. Ve burada güzel gelişmeye başladı. Şöyle baktığınız zaman. Şimdi gelelim bu güzelliğime. Arkadaşlar bu benim rainbow'um. Şöyle elimi titremeden çekeyim. Bu hatırlarsanız arkadaşım göndermişti. Ve muhteşem, tam renklerini almış haldeydi. Bakın bu rainbow. Bu da purple pearl arkadaşlar. Evet, size şimdi bir şey anlatmak istiyorum yalnız. Bunun yan yaprağının böyle şey olmasına bakmayın. Gölge geldiği zaman yaprak sanki ebruli gibi görünüyor ama değil. Yani aslında şöyle hibrit türler arkadaşlar kendi özüne dönme olayı var. Yani şöyle bir şey. Bildiğiniz gibi rainbow bir perleden hibrit edilmiş bir türdür. Yani ben bunu kraliçe ilan etmiştim falan fisman ama hatta kraliçe saksısı bile yapmıştım. Ama maalesef kül kedisine döndü bu. Yani şöyle bir şey oluyor hibrit türlerde. Yer değişimliği, iklim değişikliği, ne bileyim yapraktan alırsınız. Ama aynısını elde edemezsiniz yani. Anaca geri döner yani. O da nasıl olur? İşte perleden hibrit olduğu için, hibrit yapıldığı için tekrar perleye dönüyor arkadaşlar. Yani bu rainbow, umarım videoya veyahut da benim topluluğuma girdiğiniz zaman rainbow'un tam eski hali var orada. Oradaki haliyle şimdiki halini görürseniz böyle perleye dönüyor. Bakın bu purple pearl. Purple pearl de perleden hibrit edilmiştir. Onu da söyleyeyim bu arada. Ama büyük bir ihtimal bu benim kül kedisi oldu.
Yani büyük bir ihtimal. Ha, bir de şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki ben şimdi bundan bir yaprak aldım. Bir yaprak aldım. Hibrit türlerde böyledir. Bunun anacı neyse o yaprak baby verirse şans eseridir bu yani. Belki tekrar size rainbow olabilir. Ama büyük ihtimalle %80 de diyebilirim ki perle. Yani bu yapraktan perle olacaktır arkadaşlar. Benim kraliçe de, benim kül kedisi de şu anki rainbow, ama dediğim gibi bu maalesef şeye dönüşüyor. Perleye dönüşüyor. Ve şimdi buradan devam gidiyoruz. Evet, böyle suyunun güzelliği, muhteşemliği. Alttaki yaprakları yine kurutmuş. Onları temizlemem lazım, görüyorum çünkü. Böyle gidelim sizlerle, bakın. Bu longissimo arkadaşlar çok harika oldu. Tam da şimdi arabanın geçme zamanı diyeyim. Neyse, şöyle bakalım. Lao'yu oradan almıştım. Burada büyüsün diyeyim. Böyle bu saksım böyle arkadaşlar. Buradan pikrusları ekmiştim buraya. Kelle almıştım öbür taraftan ve Yakup kolyesinin muhteşemliği. Bakın burada Sri Mustafa'mız var. Bu saksım böyle. Şimdi ben size böyle tek tek değişikler yaptıktan sonra bir ayki sonraki hallerini gösteriyorum arkadaşlar. Şurada Agavoides var. Bakın bu Grapton'un bir değişik türü. Çok da belli ediyor. Bunun yaprakları birazcık daha değişik. Şurada bir demiştim size arkadaşlar, bu şey oluyor diye. Söyleyeyim. Neydi ya? Neyse. Böyle değişik türe dönüyor diye. Evet. O da böyle. Şu muhteşemliğim öyle. Kubik'in güzelliğine bakın. Şöyle. Burada da bunun baby'leri vardı. Onu oraya ittim. Tam da caddenin, yolun, insanların geçeceği saatte çekiyorum. Kusuruma da bakmayın bu yüzden. Ve şuradaki muhteşem evimi de göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, buradaki halleri. Kül kedisi. Ona kül kedisi diyorum artık. Kraliçem diyordum ama kül kedisine çevirdim onu. Ama olsun, yine de çok tatlı. Bakar mısınız? Orta göbeğe bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem. Yani güneşin farklılığını bu saksıda o kadar belli oluyor ki bakın. Şimdi geçelim sizlerle. Öbür tarafa geçeceğiz. Yani şuradan şöyle yaptığım zaman şöyle gidelim. Ve gelelim bu köşeye. Bildiğiniz gibi bütün kiviler hepsi benim limonun altındaydı. Limon ağacının altına ekmiştim arkadaşlar ben bunları. Ondan sonra ama orada görüyordum ki büyümüyorlardı arkadaşlar. Bakın buraya geçirdikten sonraki hallerine bakar mısınız? Kivinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Her tarafından böyle muhteşem duruyor. Şöyle. Güneş de gelip gidiyor. Bakın burada da Yakup kolyesi ekledim. Burada Dusty Rose'u koymuştum. Oraya ektim onu. Sevda ağacı evet maalesef birazcık bu güneşte yandı. Ama olur. Ama şunları görmenizi istiyorum. Bakar mısınız? Şu hallerini görün. Çok severek baktığım bir saksı. Gelelim bu köşeye. Bu köşede ne var? Bu Hoods Pink arkadaşlar. Kendi kafasına göre takılanlardan o. Ona öyle diyorum. Bu Sansevieria. Muhteşem. Çok güzel oldu. Fred'in böyle kristat olmuş hali. O da öyle devam ediyor. Bakın bu ya Meloko ya Krom. Her zaman karıştırdığım türlerdendir kendisi. Bakın o da altından yavru vermiş. Baby'si var. Umarım bu da kendini rengini değiştirmeye başlar. Bakın orada minik baby'ler koymuşum, eklemişim. Sedum clavatum. Lola'nın muhteşemliği. Ve burada benim kalpli yapraklığım. Bunu öbür gölge taraftan bu tarafa aldım arkadaşlar. Çünkü bakın orada yine bir yaprak eklemişim. O da iki kafalı çıkmış. Böyle. Şu halini görmenizi istiyorum. Yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Kalp kalbe karşı derler.
Çok da güzel derler. Şuna bakın. Ne kadar güzel. Çok sevdiğim türlerden biridir. Evet. Burada bir perlemiz var. Bunları hatırlarsanız arkadaşlar, bunlar monobijin. Hatırlıyorsunuz mu? O balkonda ben size diyordum. Önceki videolarımdan bilirsiniz. Monobijinler renk almıyor diye. Bakın buraya geçirir geçirmez renklerini çok iyi görebiliyorsunuz. Pes pembe oldu arkadaşlar bunlar burada. Bunun yanındakiler Mendoza. Renklerine bakın. Kendi kendine o da orada çoğalıyor. Burada bir tane Sedum Bronze var. Yalnız bu buradan çıkacak gibi düşünüyorum. Bakalım. Şurada Alster var. Alster'im de çok güzel büyüyor ama orası ona dar gelecek. Ve burada Kubik Frost'un Kristat olan arkadaşlar müthiş orayı doldurdu. Çekemiyorum yani. Keşke şöyle çekebilsem komple. Ama burada kendi kendine muhteşem bir alan oldu o. Çok da güzel büyüyor. Ve şimdi geçelim şu tarafa. Evet. Agrovoidis'in güzelliği. Fred burada kristat olmuş hali. Şunun ismini bilmiyorum ama bu burada kristat. O da öyle büyüyor. Yine bir Agrovoidis. Telefonun kablosu giriyor arkadaşlar. Bir saniye, onu ben şöyle almam lazım. Şöyle yapayım. Bakın burada bir tane Lilicina var. Ve böyle gidiyor. Şöyle baktığınız zaman gerçekten süper oldular. Burada farfere var arkadaşlar. Bunu merakla bekliyorum. Genelde güneşi güzel alırsa farferenin ortası sarı sarı oluyor. Bakalım bende de o hale gelecek mi? Ama Kubit'in güzelliğine bakın. Rengine bakın. Harika oldular. Güneşte bir geliyor bir gidiyor. Şöyle de baktığınız zaman öbür taraf öyle arkadaşlar. Şöyle. Ama renkler muhteşem. Maşallah diyelim, maşallah diyelim. Böyle. Yani anlayacağınız benim kraliçe ilan ettiğim hibrit türlerde maalesef öyle şeyler olabiliyor. Ama olsun, önemli değil. Benim kül kedisim şimdi de o. Laurel Rose, hani demin size demiştim ya, bakın burada susuz hali. Aslında birazcık su görmüş olsa bu hemen açılır arkadaşlar. Bu aralar biraz yağmurla geçtiği için cesaret edemiyorum. Ondan ona su vermedim. Ama Lola burada bu hali aldı. Yani güzel. Sedum clavatum halen daha rengini vermedi. Ama böyle bir mavili bir tür sanki. Aslında çok güzel, onun kışın soğuğu görünce uçları kırmızı kırmızı oluyor. Ha, bunu gelelim. Bunu anlatmadım. Bu da öbür taraftaydı arkadaşlar. Onu da buraya ekledim. Bakın hemen kendini ne kadar değiştirdi. Yani orada yemyeşilken burada hemen renkler almaya başladı. Monobijinlerden falan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim güzelliklerim, kraliçelerim, kül kedilerim. Evet, bugünlük videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Yani ekim dikim yaptıktan sonra bir ay sonra gösteriyorum ben size. Bu arada arkadaşlar, abone olarak izlerseniz de beni sevindirirsiniz. Zil sesini de açtığınız zaman videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Buradan herkese selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.